Ben Fatma. Yaklaşık 5 sene önce keçeye başladım. 5 sene önce üniversiteyi kazandığımda tesadüfen girdiğim bir tuhafiyede rengarenk keçeleri gördüm. Ve renkleri beni çok cezbettiği için böyle birkaç tane renk alıp eve gidip bunlarla ilgili işte cüzdanlar, rozetler, kendimce sadece kendimi eğlendirmek için yaptığım şeylerdi. Blogu da o zaman açtım. Aslında amacım hem yaptıklarımı insanlara anlatmak hem keçeye dair bulduğum farklı tasarımları blogumda insanlara tanıtmaktı. Daha sonra aile içinde yaptıklarım çok beğenilmeye başladı. Okulda arkadaşlarım çok sevdi. Ufak ufak böyle burada neden satmıyorsun? İşte bunları satarsan bak çok keyifli şeyler, insanlar çok beğenecektir gibi laflar almaya başladım. Balıkesir'den bir kız benimle iletişime geçti blog üzerinden ve internette bulduğu keçeden bir yastığı yapıp yapamayacağımı söyledi. Benim için çok heyecanlı bir şeydi. Hiç tanımadığım şehirde, tanımadığım bir insana bir şey yapıyorum ve gerçekten yaptım. Keyifli geçmişti ve beğenildi. İlk siparişimi böyle yaptım. Daha sonra etrafımdan insanlar, daha sonra blog üzerinden insanlar benimle iletişime geçip siparişler vermeye başladılar. Hem kendi yaptığım şeyi, sevdiğim bir şeyi hem de insanlar tarafından beğenildiği için de ve bunu işe döküp para kazanmak gerçekten benim için keyifliydi. Bir süre evde sadece yaptığım işleri tasarlamaya, onları satmaya, işte çeşitli tasarım pazarlarına, festivallere katılmaya başladım. Yaklaşık 3 sene önce artık iş biraz boyut kazanmaya başladı ve ben eve sığmamaya başladım. Evde kıyafetlerimi bir tarafa çekip sadece malzemeler yığmaya başladım. Annem biraz isyan etmeye başladı bu konuda. Ve dedim ki acaba yapabilir miyim, bir atölye açabilir miyim diye. Daha sonra böyle bir cesaret, küçük bir atölye açtım. Atölyede hem tasarımlarım devam etmeye başladı, hem insanlar bu sefer workshop talebinde bulunmaya başladılar. Yaptığım işleri daha çok beğenmeye başladılar. Keçede yaptığım şeyler farklı boyutlar kazanmaya başladı. Artık 3 boyutlu, kumaş olan keçeden ziyade artık yünle farklı biblolar, farklı tasarımlar, çantalar yapmaya başladım. Ve yaptığım şey o sıralar Türkiye'de çok fazla bilinen bir şey olmadığı için insanların ilgisini çekmeye başladı. Ve insanlar bunu benden öğrenmek istediler. Ben de ufak ufak workshoplar vermeye başladım. Gerçekten çok seviyorsanız, onun üzerine emek veriyorsanız bunu birine öğretmeniz çok daha kolaylaşıyor. Çünkü defalarca denedim ben ve bununla ilgili bir eğitim almadım. Ben keçeyle yaparken yaptığım işle ilgili yurt dışında pek çok örnekler vardı ama bununla ilgili bir video ya da bununla ilgili bir kurs, bir atölye dersi falan yoktu. O yüzden ben yaptığım şeyi defalarca deneyerek, işte şu an derslerini verdiğim, birkaç saatte öğrettiğim şeyleri yaklaşık 1,5 senede deneye yanıla yaparak yaptım. Bulunduğum atölyem benim sanırım üretimimi en çok tetikleyen, en çok destekleyen yer oldu. Buraya girdiğimde kendi küçük dünyamın içinde hissediyorum kendimi. Kapıyı kapattığımda ve bir masal dünyası gibi burası ve her şeyi unutuyorum, her şey kapının arkasında kalıyor ve ben burada üretime başladığımda o üretim dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Kendi hayal dünyamla baş başa kaldığım için üretimim çok daha rahat oluyor. Eğer keçe sizin de içinizde bir yerlere dokunursa ondan vazgeçemeyeceksiniz. Çünkü keçe bir bağımlılıktır.